Merhaba arkadaşlar, ben İknur Dökmez. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hilos markasının ürünlerini tanıtmak istiyorum. Fransız Hilos markası, Haziran 2018'de yenilikçi, değiştirilebilir klip serisini çıkartmış. Değiştirilebilir kapamalar yani klipsler 3 boy, 11, 22, 45 milimlik Hilos klipsleri nikelsiz, kadmiyumsuz, kurşunsuz ve çok hafif ayrıca manyetik özelliğe sahiptir. Sizlere güzel bir haberim var. Kanalımın abonelerine özel %15'lik bir indirim sundular. Bu indirim sadece bir ay geçerlidir. Bu videonun açıklamalar bölümüne indirim kodunu yazıyorum. Siz de bu indirimden yararlanabilirsiniz. Eğer sorularınız varsa bu videonun altındaki mesaj bölümüne yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımdan anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bugün sizlere delika boncuklara nasıl kapama takabileceğiz bunu göstermek istiyorum. Ben Hilos markasının kapamalarını kullanacağım. Bunlardan çok memnunum. Size de tavsiye ediyorum. Çok hafifler, aynı zamanda magnetik yapıya sahipler. Kesinlikle kolunuzda açılmıyor. Diğer kapamalar gibi değil ve içlerine korniş kapama da giriyor. Yani korniş kapama ne diye sorarsanız, bilmeyenleriniz için söylüyorum. Korniş kapama yani sürgü kapama diyoruz aynı zamanda. Burada oluğu var ve buradan yaptığımız bileklik ya da diğer takıları takabiliyoruz. Markası ne olursa olsun silindir kesimli boncuk üzerine anlatıyorum. Tabii ki düzgün kesimli boncuk kullandığınız zaman, yani yuvarlak kesimli boncuk kullandığınız zaman aynı işlemi de yapabileceksiniz. Böyle bir stoper de kullanabilirsiniz, yaylı. Boncukların kaymaması için ipi arasına kıstırıp kullanabiliyorsunuz ya da yoksa elinizde tabii ki herhangi bir boncuk olabilir. Boncuğu takıyoruz. Taktıktan sonra aşağı indirip içinden 2 defa dolaştırıyoruz. Farkındaysanız ip üstte, alttan dolaşarak boncuğu hareket etmemesini sağlayana kadar içinden geçiyorum. Ama bu sonra bunu çıkartacağız. O yüzden çok fazla geçmenize gerek yok içinden ipi. 2 defa yeterlidir. Kaymayacak yani. Sonra çıkaracağımız zaman rahatlıkla görelim ipi ve buradan ipi çektiğimiz zaman boncuk da çıkacaktır. Ve iğneme 14 tane delika boncuk takıyorum. Bunu ekranında yazacağım. Ve 14 tane boncuk 7 tane olacak yani. Ve bir tane delika boncuk alıyorum. Bir tane delika boncuk aldım. Bir tane boncuk atladım. Ve ikinci boncuktan giriyorum. Bu şekilde peyote işlemi yapmış oluyoruz. Peyote işlemini bilmeyenleriniz varsa daha detaylı öğrenmek için kanalımda videoları mevcut. Sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak oradan da öğrenebilirsiniz. Çünkü çok fazla detaylı anlatmayacağım. Ve bu şekilde oldu. Tekrar bir tane delika boncuk aldım iğneme. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Bir tane boncuk atlıyorum. Şöyle göstereyim. Bir tane boncuk atladım ve ikinci boncuktan giriyorum. Bu şekilde. Tekrar bir tane boncuk iğnemi aldım. Bir tane boncuk geriye atıyorum, yani atlıyorum ve ikinci boncuktan giriyorum. Bu şekilde. Tekrar bir tane boncuk alıyorum ve aynı işlemi yapıyoruz. Bir tane boncuk atlıyorum ve ikinci boncuktan giriyorum. Tekrar bir tane boncuk iğnemi aldım. Bir tane boncuk atlıyorum
ve ikinci boncuktan giriyorum. Bu şekilde. Sonuna kadar aslında bu şekilde gideceğiz. Bir tane boncuk atlayacağız ve ikinci boncuktan gireceğiz. Tekrar bir tane boncuk aldım. Ve bir tane boncuk atlıyorum. Şöyle yapayım. Ve ikincisinden giriyorum. Son tarafta son iki boncuk kaldı. Tekrar bir tane boncuk alıyorum iğneme. Ve bir tane boncuk atlıyorum ve en son boncuktan giriyorum. Bu şekilde saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yani 14 tane boncuk taktığımız zaman otomatikmen 7'ye düşüyor. Yani 7'li olmuş oluyor. Ve stop boncuğunu da çıkartıyorum. Böyle arasından girerek kolay bir şekilde çıkıyor. Ve burada bir ya da iki tane düğüm atabiliriz. İp ince olduğu için zaten belli olmayacak. Ve bir tane boncuk iğnemi alıyorum. Burada farkındaysanız boşluk var. İpim burada ilk başta ve boşluğu dolduruyorum. Yani öndeki çıkıntıdan giriyorum. Bu şekilde yaptığımızda düz peyote yapmış oluyoruz. Yani çift sayılı aslında. Tekrar bir tane boncuk iğnemi alıyorum. Ve buradan boşluktan ve buradan giriyorum. Tekrar bir tane iğneme boncuk aldım ve boşluğu dolduruyorum. Yani atlamış oluyoruz aynı zamanda. Bu şekilde bir tane boncuk alarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Ve son boşluğa boncuk yerleştireceğim. Tekrar bir tane boncuk aldım. Ve buradan geçiyorum. Ve bu sırayı da bitirmiş oluyoruz. Tekrar şöyle çevireyim daha rahat tutabilmek için. Aslında bu kadar sırada yeterli korniş kapama için. Ama ben devam edeceğim. Ve bir tane boncuk alıyorum. Yeni sıraya geçiyoruz. Bu şekilde bir tane boncuk alarak bu sırayı da tamamlayacağım. Bu sırayı da bitirdim. Kaç sıra yapmış olduk? 2 burada, 3 de burada, 5 sıra bitirmiş olduk. Saydığımızda toplamda 6 sıra yapacağım yani. Ve buradan tekrar devam ediyorum aynı işlemi yapmaya. Bu sırayı da bitiriyorum. Bir boncuk alarak devam ediyoruz. Boşlukları doldurarak. 6 sırayı da bitirmiş oldum. Dediğim gibi 6 sırayı anlamak için boncukları sayıyoruz. 3 burada, yanında da 3 tane olduğu zaman 6 tane sıra olmuş oluyor. Bu şekilde yapıyoruz. Yaptıktan sonra şöyle çevireyim. Önce peyote tekniği yapmıştık. Şimdi dokuma tekniği yapacağız. Yani elde dokuma tekniği. O yüzden buradan boncukların arasından geçip buradaki çıkıntıya doğru geleceğim. İsterseniz daha çok ilerleyip de yapabilirsiniz. Yani nasıl aradan geçerseniz o size kalmış. Ben bu şekilde ilerliyorum.
Ve buradaki çıkıntıya doğru ilerliyorum. Gördüğünüz gibi aralardan geçtim. İp de hiç de belli olmadı. Ve burada elde dokuma tekniği yapacağız. Ve bir tane tekrar boncuk aldım. İpim üst tarafta, ben alt taraftan girdim. Ve bu şekilde ve tekrar aşağı doğru iniyorum. Yani kendime doğru tekrar girdim. Bu şekilde oldu. Bir kere gitmek yeterli mi derseniz aslında ip ince olduğu için pek de yeterli değil. O yüzden içinden bir kez daha dolaşalım. Alttaki boncuğa tekrar girdim. Ve üstteki boncuktan aynı işlemi yapıyoruz aslında. Geçiyorum. Ve farkındaysanız burada bir çıkıntı oluştu, uzun bir çıkıntı. Bunlar daha kısa ve buradaki çıkıntıları da aynı bu şekilde yapacağız. O yüzden tekrar buraya iniyorum. Tekrar geriden geliyorum. Tekrar geriye doğru dönüyorum, yani bu tarafa doğru. Böyle aralara girebilir. Buna dikkat edin. Kötü bir görüntü oluşmasın. Ve buradaki çıkıntıya doğru ilerleyeceğim boncukların arasından. Burada da elde dokuma yapacağız ve bir tane boncuk alıyorum. Aynı burada yaptığımız işlemi burada da yapacağız. Biraz sağlamlaşana kadar. Aslında bütün çıkıntıları bu şekilde yapacağız. Boncukların arasından dolaşarak. Bu size zor gelmesin. Sonra zaten yaptığınızda göreceksiniz ne kadar rahatlıkla kullanılabilen bir şey olduğunu. Bu şekilde devam edeceğiz. Boncukların arasından dolaşarak sadece bu çıkıntılara yerleştireceğiz birer kumbu daha. Yani toplamda 7 tane çıkıntı olacak. Yani tarak görünümü alacak. Ben yapıyorum, sizler de yapın. Gördüğünüz gibi tarak gibi oldu. Ve bu şekilde şimdi rahatlıkla takabileceğiz. Ama modelimize tabii ki buradan, bu taraftan başlayacağız. Yani artık hangi deseni kullanırsanız ya da farklı bir model yaparsanız bu şekilde yapmanız gerekiyor. Aşağı doğru iniyoruz. Yine aralardan dolaşarak ve buradaki boncuktayım. Tekrar aradan dolaşmam gerekiyor. Buradan başlamamız lazım çünkü burada boşluğu doldurarak devam etmemiz lazım. İstediğiniz deseni kullanabilirsiniz ya da desensiz de yapabilirsiniz. Ya da bir sonraki videoda bu modeli uygulayacağım. Onu da yapabilirsiniz. Şimdi Hilos markasının korniş kapamasını nasıl kullanacağız onu da göstereyim. Ben her ihtimale karşı şöyle bıçak yardımıyla hafif genişlettim. Ve burada sivri olan tarafı bu tarafa doğru çevirdim. Çünkü buradaki oluktan girdireceğim. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi raylı bir şekilde rahatlıkla takabiliyorsunuz. Yani şuradan da göstereyim.
iç kısmına giriyor ve hiç de belli olmuyor. Ve kapağını da elinizle ya da bir pense yardımıyla da olabilir. Bu şekilde sıkıyoruz ve aradaki boşluk çok fazla oynamasın derseniz şöyle hafif sıktığımızda orantılı bir şekilde zaten oynamayacaktır. Gördüğünüz gibi sıktığımız zaman gerçekten şöyle baktığımızda tam sabit oluyor, oynamıyor ve modelimize bu şekilde başlayabiliriz. İstediğiniz boyda kullanabilirsiniz. Dediğim gibi Hilos markasını. Size daha önceki yaptığım bir takıda göstermek istiyorum. Yani örnek vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kapamanın buralarında yine aynı şekilde oluk var. Ve bu şekilde oluktan girdiriyoruz. Çok kolay bir şekilde çıkıyor. Ve çok kolay bir şekilde de takabiliyoruz. Diğer tarafına gelince şimdi bu tarafa bakıyor. Gördüğünüz gibi çok zor değil yani. Herkes yapabilir bunu, çocuklar bile. Tekrar aynı şekilde oluk var ve oluktan girdiriyoruz. Bu kadar. İşlemimiz bu kadar. Ve şöyle tuttuğumuz zaman gördüğünüz gibi ve kapanıyor da. Şöyle kontrol edelim. Kol da çok zarif bir şekilde duruyor gerçekten. İçindeki renk gümüş olması önemli değil. Zaten görünmüyor. Bu şekilde girdiriyoruz. Biraz önce de gösterdiğim gibi. Bu tarafı da girdirdim. Bu şekilde çok kolay bir şekilde herringbone tekniğinde ben bunu kullandım. Size bunları da gösterebilirim eğer istek olursa. Diğer kapamalardaki gibi çok fazla boncuk gitmiyor. Yani biraz daha boyunu kısa yapmanız gerekiyor. O yüzden biraz daha tasarruflu bir şey. Ve bu kapamaları her şeye kullanabilirsiniz. Her yaptığınız takıda kullanabilirsiniz. Sadece renk seçimini siz kendiniz yapmanız gerekiyor. Ve sadece fazladan sürgü kapama almanız lazım. Ve bunlar paket halinde satılıyor ve boy boy satılıyor. Bunlar çok da pahalı değiller. Çok sağlamlar dediğim gibi. Bu kapamaları istediğiniz gibi değiştirerek sürekli kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Bana sorularınız eğer varsa bu videonun altında mesaj bölümü var. Oradan yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.